Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için buzluğunuzdan hiç eksik etmek istemeyeceğiniz, inanılmaz lezzetli, şahane bir mercimekli börek tarifim var. Bu böreğin tadına bakan herkes içerisinde et olduğunu zannediyor. Lezzetine doyamayacağınız bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcını hazırlayacağız. Bunun için tavaya suyu koydum ve güzelce kaynattım. İçerisine yıkayıp süzdürmüş olduğum bir su bardağı yeşil mercimeği ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Tavanın kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Mercimeklerimiz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tavanın kapağını kapatıyorum. Ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Mercimekler güzel bir şekilde pişinceye kadar bu şekilde bekletiyoruz. Spatula yardımıyla kontrol ediyorum. Yeterince pişmiş olan mercimekleri ocağımızdan alıyoruz, süzdürerek kenara koyuyoruz. Tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Mercimeklerimiz süzülürken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Tavanın içerisine küçük küçük doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Kuru soğanlar diriliğini kaybettikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı salçayı ekliyorum. Kullandığım salça ev salçası, içerisinde tuz olduğu için iç harcına tuz eklemeyeceğim. Ama sizler isterseniz bir çay kaşığı tuzu ekleyebilirsiniz. Salçayı da şöyle bir kavurduktan sonra süzdürmüş olduğum mercimekleri ekliyorum. Mercimekleri salçayla birlikte güzelce kavuruyorum. Bu iç harcı gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Komşularım yediği zaman içerisinde et olduğunu zannetti. Tadına doyamadılar, bir tepsi börek hemen bitti. Kavrulmuş olan mercimeğin içerisine yarım çay bardağı cevizi ekliyorum. Çeyrek demet küçük küçük doğradığım maydanozları da ekledikten sonra bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Ben cevizleri rondodan geçirdim. Sizler isterseniz bıçakla küçük küçük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. İç harcımızı hazırladık. Soğuması için kenara koyuyoruz. Böreğimizin sosu için genişçe bir kasenin içerisine bir çay bardağı sodayı ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. Mısır nişastası da ekleyebilirsiniz, hiç fark etmez. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Un ve nişasta tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu da kenara alıyoruz. Bu tarifimde 4 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine güzelce yayıyorum. Yufkanın üzerine sosumuzdan koyacağız. İlk önce kepçe ile şöyle bir karıştırıyorum. Nişasta ve un taban kısmına çökmüş olabilir. O yüzden sizler de sosunuzu dökmeden önce güzelce karıştırın. Daha sonra fırça yardımıyla yufkanın her tarafına sosun gelmesini sağlıyorum. İsterseniz fırçayla bu şekilde yayabilirsiniz ya da yufkanızın kenar kısımlarını içeriye doğru katlayarak soslayabilirsiniz. Hiç fark etmez, hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Soslamış olduğum birinci yufkanın üzerine ikinci yufkayı koyuyorum. Bu aşamada yufkaların uçlarının birbirine denk gelmesine özen gösterin.
İkinci yufkanın üzerine de sostan biraz gezdiriyorum. Fırça yardımıyla güzelce her tarafına gelecek şekilde sosluyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkayı ilk olarak 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları da tekrar 3'e bölüyorum. Yufkaları üçgen hale getirdikten sonra soğutmuş olduğum iç harcından birer yemek kaşığı olacak şekilde kenar kısmına koyuyorum. Ben bu böreği mercimekli yaptım. Sizler isterseniz peynirli, kıymalı ya da patatesli de yapabilirsiniz. İç harcını biraz düzelttikten sonra kenar kısımlarını içeriye doğru katlıyorum. Kalın kısımdan başlayarak ince tarafa doğru rulo yapıyorum. Yufkalara kalın olacak şekilde kalem böreği şeklini vermiş oluyoruz. Bütün yufkaların hepsine bu şekli vererek kenara koyuyorum. Soğuğa dayanıklı olan saklama kaplarını alıyorum. Tek sıra olacak şekilde yufkaları diziyorum. Daha sonra saklama kaplarının üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum. Sarmış olduğunuz börekleri isterseniz bu şekilde saklama kaplarının içerisine koyabilirsiniz. Ya da isterseniz benim yaptığım gibi tek sıra olacak şekilde buzdolabı poşetinin içerisinde de saklayabilirsiniz. Sarmış olduğum böreklerin hepsini saklama kabına ve buzdolabı poşetine koydum. Buzluğa götürüyorum. Ne zaman canınız isterse o zaman çıkartıp buzlu şekilde pişirebilirsiniz. Aradan bir hafta geçti. Böreklerimi buzluktan çıkartıyorum. Hala böreklerimiz buzlu. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıdı koydum. Börekler hala buzluyken saklama kabının içerisinden çıkartıyorum ve tepsinin içerisine koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Saklama kabının içerisindekilerini tepsiye dizdim. Buzdolabı poşetinin içerisinde olanlardan da içerisine koyuyorum. Böreklerimizin buzu hala çözülmedi. Üzerine sürmek için yumurta sarısının içerisine 2-3 damla sıvı yağından koyuyorum. Çırptıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz börekleri sıcak fırına koyacağız. Börekleri daha lezzetli hale getirmek için üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Orta kısmına da daha güzel görüntüsü olması için çörek otundan koyuyorum. Börekler hala buzluyken fırınımıza götürüyoruz. 180 derecelik ısınmış fırınımızda 30 dakika boyunca güzel bir şekilde pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra börekleri servis tahtasının üzerine alıyorum. Bu böreğin iç harcı gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Üstelik iç harcı çok da ekonomik. Sizlere bu güzel böreğin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, iç harcıyla da gerçekten çok lezzetli börekler elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.
Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.